Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube kanalım Gülümseten Marifetlere hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Dilerim ki her zaman istediğiniz bütün örgüleri kolaylıkla örebilmeniz dileğimle. Bugünkü örgü anlatımımda bu görmüş olduğunuz yeni doğan bebek patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Tam böyle ayağı kavrayan yumuşacık puf puf pamuk şekeri gibi bir model oldu. Selanik örgü modelini kullandım. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Videolarımı beğeniyorsanız, anlatımımı beğeniyorsanız, faydalı geliyorsa kanalıma abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. Evet, patiğim için gerekli malzemelerim 1 adet iğne, 1 adet patiklik ip, tek renk kullandım ve 3 milimetre şişlerim var. Şimdi ilmek atarak başlayacağız. Ben ipimi boynuma takarak örüyorum. Sizler nasıl örüyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. İlmeklerimizi bu şekilde atıyorum ben. Böyle toplamda 46 ilmek atalım. Şişime 46 tane ilmeğimi bu şekilde attım. İlmeklerimizi atarken çok sıkı sıkı ilmek atmayalım. Gevşek atalım. Bakın bu şekilde esneme payı olsun ilmeklerimizin. Şimdi burası örgünün arka yüzü. İlk ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum. Diğerlerini ters olarak örmeye devam ediyorum. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Her zaman sıra başında. Bu şekilde örmeye devam edelim. Son ilmeğe geldim. Son ilmeğimi de her zaman düz olarak örüyorum. Niçin böyle yapıyorum? Kenarlarım daha düzgün ortaya çıksın diye. Bakın bu şekilde örgünün arka yüzünü bitirdik. Şimdi örgünün ön yüzüne geçelim. Burası örgünün ön yüzü. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. Diğerlerini ters olarak örmeye devam ediyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Ve bir diş haroşa sırasını oluşturuyorum. Bakın bu şekilde. Bu şekilde ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ters olarak örelim ve haroşa sırasını bu şekilde oluşturalım. İlk ilmeği örmeden alıp son ilmeği her zaman düz örelim. Toplam 4 diş haroşa sırası oluşturalım. Evet, 46 tane ilmeğimle 4 diş haroşa sırasını ördüm. Örgümün ön yüzündeyim. 1, 2, 3, 4. Bakın 4 sırayı tamamladım. Şimdi örgünün ön yüzündeyken modelimi kurmaya başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yanındakini ters ördüm. Bir sonrakini düz örüyorum. Düz. Bir sonrakini ters. Bir düz. Bir ters. Şöyle göstereyim. Bakın düz, ters. Düz, ters. Bir düz örelim. Diğer ilmeği ters örelim. Bir düz örelim. Bir ters örelim. Bir düz, bir ters örerek bu sırayı böyle tamamlayalım. Evet, en son bir düz ördüm. Son ilmeği de düz ördüm. 2 tane düz örmüş oldum. Örgünün arka yüzüne geçiyorum. Evet, örgümün arka yüzüne geçtim. Şimdi burada ilk ilmeği örmeden alıyorum. Yanındaki bakın ters görünüyor. Onu ters örüyorum. Bir sonraki düz görünüyor. Onu düz öreceğim ama şöyle ilmeğimi içine batarak örmeyeceğim. Böyle ilmeğimi alarak örmeyeceğim. Böyle bir altına batacağım. Şöyle altında şöyle delikli bir kısım olacak. Bir alta battım. Düz olarak ördüm. İlmeği serbest bıraktım. Yanındakini ters ördüm. Bir sonraki ilmeğim düz görünüyor. Onu düz öreceğim. Fakat şişimdeki ilmeğimin içine batarak değil, bir altına batarak şöyle şu alt kısmı batarak düz ördüm. İlmeği bıraktım. Tersi ters, düz gördüğüm ilmeği şişimdeki ilmeğimi alarak değil, bir altına bakın altına batıyorum. İlmeğin şu alt kısmına batıyorum. Batarak düz ördüm. İlmeği bıraktım. Ters görünen ilmeği ters,
düz görünen ilmekleri şöyle ilmeğin bir altına batarak düz örüyorum. Ters yeri ters, düz ilmekleri ilmeğin bir altına batarak düz örüyorum. İlmeğimdeki şişi serbest bırakıyorum. Böyle sırayı tamamlayalım. Tersleri normal ters örelim. Düz ilmekleri bir alttan batarak düz örelim. Evet, örgünün arka yüzünü tamamladım. En son ilmeği normal düz ilmeği ördüğümüz gibi örüyoruz. Onu alttan batarak örmüyoruz. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın düzler ve tersler artık ortaya çıkmış oldu. Örgünün ön yüzünde de yine aynı işlemi yapacağım. İlk ilmeği örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters görünüyor. Onu ters örüyorum. Bir sonraki ilmeğim düz görünüyor. Onu şişteki ilmeğime batarak değil, bakın şöyle şuraya bir altına batarak düz ördüm. İlmeği bıraktım. Ters görüneni ters. Evet, düz ilmeği şişteki ilmeğe batarak değil, bir altına şişteki ilmeğin şöyle bir altına batarak düz örüyorum. Ters ters, düz ilmeği şöyle alttan batarak düz örüyoruz. Bu şekilde örmeye devam edelim. Hem örgünün ön yüzünde hem arka yüzünde bu şekilde öreceğiz. Ters ilmekleri normal ters olarak örmeye devam edeceğiz. Düz ilmekleri hep bir alttan batarak öreceğiz. Örgünün hem ön yüzünde hem arka yüzünde aynı modeli uygulayacağız. Bakın şöyle Selanik örgü modelini ortaya çıkarmış olacağız. Böyle örmeye devam edelim. Sonrasında kaç sıra olduğunu sizlerle paylaşacağım. Evet, ben sıralarımı tamamladım. Şöyle Selanik örgü sıralarını bir sayalım. Örgünün şu an ön yüzündeyim. Bakın şu kabarık kısımları sayacağım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 defa örmüşüm bakın. Şöyle şunları sayalım. Şunlar 8 tane olacak şu kabarık modeller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde olduktan sonra şimdi artık örgünün ön yüzündeyim. Bu Selanik örgü modelini bırakıyorum ve tüm ilmekleri ters olarak örmeye devam ediyorum. Artık Selanik örgü modelimizi bıraktık. Daha büyük ayak numaraları için daha fazla ilmek sayısıyla örüyorsanız bu sırayı biraz daha fazla yapın. Böyle bir diş haroşa sırası öreceğiz. İlmekleri örgünün ön yüzünde de arka yüzünde de ters olarak örelim. Sırayı tamamlayalım. Evet, bir diş haroşa sırası ördüm. Şu an yine örgünün ön yüzündeyim. Ve 13 tane ilmeğimi örerek bu şişime alacağım. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13. Tekrar sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 tane ilmeğimi buraya şişime aldım. Şimdi 13 tane ilmek kalana kadar 2 2 öreceğim ilmeklerimi. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. İlmekleri eksiltiyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. 2 ilmeği birlikte şişime alıp ters örüyorum. Böyle örmeye devam edelim. 13 tane ilmek kalana kadar kenarda ilmekleri 2 2 örelim. Bir sayalım ilmeklerimizi. 2, 4, 6, 8, 10, 11 fazladan yapmışız. Onu şöyle geri alalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 tane ilmeğim kaldı. Onları tek tek örüyorum. Böyle tek tek örerek sırayı tamamlayacağım. Sırayı bitirdim. Bakın bu şekilde.
Şimdi örgünün arka yüzüne geçelim. İlmekleri tek tek örerek örgünün ön yüzüne gelelim. Ters olarak öreceğiz ve tek tek öreceğiz. Şu an örgünün arka yüzündeyim. Şimdi örgünün ön yüzüne geldim. Burada yine 16 tane ilmeği tek tek öreceğim bu sefer. Böyle 16 tane ilmeği örerek şişime alacağım. 16 tane ilmeği böyle tek tek ördüm. Şimdi burada orta kısımda 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Tekrar 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Sonrasında burada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 ilmeğim kaldı. Onları tek tek örüyoruz. Böyle tek tek örerek sırayı bitirelim. Sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. İlmekleri tek tek yine ters olarak örelim. Örgünün ön yüzüne gelelim. Evet, örgümün ön yüzüne geldim. Toplamda elimde şu anda 34 tane ilmeğim var. Artık 34 tane ilmeğimle örmeye devam edeceğim. Artma, eksiltme yapmadan örgümüzü bu ilmek sayısıyla bitirmiş olacağız. Şimdi 2 diş haroşa sırası örelim. Sonrasında bağcık kısmının yapımına geçeceğiz. Bakın şu bağcık kısmını birlikte yapacağız. 2 diş haroşa sırası daha örelim. 34 tane ilmeğimizle. Evet, 5 diş haroşa sırasını tamamladım. 2 diş haroşa sırası daha ördüm. Şöyle şu Selanik örgü kısmından sonrakileri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şu an örgünün ön yüzündeyim ve bağcık geçirdiğimiz kısmı, delikli kısmı yapacağız. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındakini ters ördüm. Şişime ipimi böyle bir doladım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Bir doluyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. Bu şekilde sırayı bitirelim. Evet, sırayı tamamladım. İlmek sayımızı sayalım. Artma eksilme olmasın. Şimdi buradan sonra örgünün arka yüzüne geçtim. Yine ilmekleri ters olarak örmeye devam ediyorum. Doladığım, bakın şu ilmekler de dahil, böyle ters olarak örüyorum. Sırayı bitirelim. Evet, şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Burada bir ters bir düz lastik örgü uygulayacağım. Bunun için ilk ilmeği örmeden aldım. Yanındakini ters örüyorum. Bir sonrakini düz örüyorum. Bir ters, bir düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Bu şekilde sırayı bitirelim. İlmeklerin birini ters, birini düz. Bir ters, bir düz şeklinde sırayı bitirelim. Bir ters, bir düz olarak tamamladım. Örgümün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzüne geçtiğimde yine ilmekleri göründüğü gibi öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Yanındaki ters, ters ördüm. Bir sonraki bakın düz görünüyor. Onu düz örüyorum. Bir sonraki ters, onu ters örüyorum. Bir sonraki düz görünüyor. Bunu düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Göründüğü gibi ilmekleri örmeye devam edelim. Bakın bu şekilde zaten ortaya çıkacaklardır. Evet, örgümün ön yüzüne geçtim. Burada da bakın düzler ve tersler ortaya çıktı. Örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde ilmekleri göründüğü gibi öreceğiz. İlmek düzse düz, tersse ters. Bu şekilde her iki tarafta da lastik örgüyü uygulamış olacağız. Şöyle istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Şimdi örmeye devam edelim. Evet, bakın bu şekilde ben tamamladım. Bana bu uzunluk yeterli geldiği için ben burada bırakıyorum. Şu düz örgünün şu kısımlarını sayacağım sizlere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde 7 sıra ördüm. Bakın şöyle. Bu sıraları sayıyorum. Burası örgümün ön yüzü. Bunu istediğiniz kadar örebilirsiniz. Daha da uzun örebilirsiniz. İkiye katlayıp da kullanabilirsiniz. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzündeyken ilmekleri kapatarak örgümü bitireceğim. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe aldım. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği diğer şişe aldım.
Böyle 2 ilmeği ters örüp kalan ilmeği diğer şişe alarak devam ediyorum. Bu şekilde tüm ilmeklere aynı işlemi uygulayalım. Son ilmeğime geldim. Onu böyle bıraktım. Şimdi ipimi biraz uzun kesiyorum. Dikmek için kullanacağım. Şöyle ilmeğimi çekiyorum. Şu şekilde sıkıştıralım. Örgümüzü tamamlamış olduk. Şimdi dikimine geçebiliriz. İğnemi ipime geçirdim. Şöyle tersini çeviriyorum. Patiğimin tersinden dikeceğim. Şu şekilde. Öncelikle şu iki uç kısmını şöyle bakın, iğneme ipimi bir kez dolayarak düğümlü bir dikiş yapıyorum. Şimdi dikmeye başlayalım. İç taraftaki ilmekleri karşılıklı alarak dikiyorum ben. Şöyle bakın. Bakın, bir buradan, bir buradan. Aynı şekilde aynı sıradan devam ediyorum. Karşılıklı birbirine denk gelen ilmekleri alıyorum. Böyle dikerek devam edelim. Aynı şekilde bu kısmı da öyle bakın. Karşılıklı birbirine denk gelen ilmekleri böyle alarak dikeceğiz. Sırayı bitirelim. Evet, patiğimizin dikimini de tamamladık. Bakın bu şekilde olacak görüntüsü. Gerçekten yumuşacık, puf puf bir patik modeli oldu. Bunu 0 aydan 12 aya kadar kullanılabilir. Çünkü hem Selanik örgü hem haroşa örgü esneyebilen bir örgü çeşidi. Bakın böyle istediğimiz kadar çektiğimizde bakın böyle esneyebilen bir örgü türü. Şöyle manken ayağımıza da giydirelim ördüğümüz patiğimizi. Daha önce ördüm. Bu şekilde giydirdim bakın. Şu delikli kısımlarından da ben bağcık geçirdim şu şekilde. Kordon yaparak. Sizler kurdele de kullanabilirsiniz. Ya da tığ ile zincir çekerek de bağcık yapabilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde kordon da yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Bu şekilde gerçekten çok güzel oldu. Beyaz ya da aynı bu şekilde yeşil bir kurdale de çok güzel olacak. Çok güzel yakışacaktır eğer elinizde varsa. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Videolarımı beğeniyorsanız, faydalı buluyorsanız kanalıma abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.